tercih insana bırakılmış. Ya biz tercihimizi yanlış yerlerde değil, yanlış hayretlerde, yanlış ilgi duymalarda, yanlış şaşkınlıklarda değil. Doğru, isabetli yerlerde, doğru hayretlerde kullanmamız çok çok önemli. İşin neticesi kısa bir ömürde ya sonsuzu böyle kazanacağız ya da sonsuzu bu alakasız, bu ilgisizlik, bu hayretsizliklerle kaybedeceğiz. Allah muhafaza. Günümüzde insanoğlunda yer alan hayret duygusu gitgide iyice yerini yurdunu şaşırdı. Nasıl yani? Çok daha basit olaylara çok fazla hayretlerimizi sunuyoruz. Ama daha kompleks, belki anlaşılması biraz daha zor olaylar, hadiselere karşı ise bu hayretimizi gizli saklı tutuyoruz. Şimdi ne gibi derseniz bu, mesela bir yeni iPhone telefonunun kamerasının yeni özelliklerine sunulan hayretler. Yeni yapılmış bir akıllı ev, sahip olduğu sisteme karşı duyulan şaşkınlıklar. Tesla aracının 1050 beygir gücünde olmasına karşı duyulan ilgiler. Yani bunlar çok konuşuluyor, şaşırılıyor, hayret ediliyor bunlara karşı. Ya da günümüzün gözdesi, yapay zeka ve robotlara karşı duyulan hayretler. Çok fazla değil mi? İnsanların sürekli gündemine bile bunları konuşmak, bunları muhabbet etmek giriyor. Halbuki yağmur yağarken onu izleyip sergilenmesi gereken hayret sanki bizlerden çekmiş gitmiş gibi. Baharda ağaçlar çiçek açarken, sonbaharda ise yaprakların hazan rengine boyanıp tek tek dökülmesine karşı bunca yaprak ne oluyor, nereye gidiyor? Bunu anlamaya karşı ilgi, hayret, şaşkınlık neredeyse yok gibi. Sadece bahar geldi, sonbahar geldi. Böyle geçiştiriyoruz. Bizlerdeki asıl olması gereken hayret duygusu sanki böyle bizlerden sökülüp gidiyor. Şimdi sergilenmesi gereken hayret duygusunu anlayabilmek için biz bu tevhid delillerine tekrar okuyup tefekkür edip buraları aslında yönlendirmemiz gerekecek. Bugün de şimdi bir tevhid delilinden bahsedeceğiz hep beraber. Buyur. Bismihi Sübhanehu. Mesnevi Nuriye lemalar. Birinci lema. Bakınız, her bir masnun yüzünde öyle bir sikke vardır ki ancak her şeyi halk eden Halık'a mahsustur. Masnu yani sanatlı eser değil mi? Sanatlı yaratılmış mahlukat. Şimdi sikke dedi. Şimdi bu birinci lemada 3 tane kavram kullanacak Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Bir sikke diyecek, daha sonra hatem diyecek, daha sonra turra diyecek. Biz genelde Risale-i Nur okumalarımızı yaparken günlük okumalarda bu kavramlara tevhid delilleriyle alakalı ise çok fazla denk geliyoruz. Ve bu kavramlar sanki eş anlamlı gibi geliyor bizlere. Peki nedir bu sikke? Evet, sikke altının arkasında, altın para var ya, paranın arkasında nerede basıldığını gösteren mühürdür. Yani hangi tezgahta basıldığını anlarsın. Şimdi günümüzde o tezgaha ne deniyor? Darphane deniyor değil mi? Eskiden de sikkehane derlermiş. Şimdi şöyle desek, bir sikkehanede ya da bir darphanede birden fazla para basılabilir mi? Ya da altın basılabilir mi? Çeşit basılabilir. Ama sen hangisini ele alırsan al, aynı tezgahın adresini görürsün. Neden? Çünkü ona vurulan sikkeden dolayı. Sikkenin mahiyeti bu. Yani hangi tezgahta, hangi fabrikada bu üretiliyor, onun mührüne sikke deniliyor. Şimdi cümleye gelelim. Her sanatlı eserin yüzünde. Yüzünde derken Atabay bu mu? Hayır, siması değil. Yüzü budur. Görünen her şeyi. Yani şu kapının yüzüne bak dediğim zaman kapının tamamına bakarsın. Şu kitabın bir yüzüne bak dediğimde tamamına bakarsın. Yani yüzünden kasıt sadece sima, çehre değil. Yüzünden kasıt bir bütününde. Bakacağız. Diyor ki sanatlı yaratılmış mahlukatın yüzünde öyle bir sikke vardır ki, yani bir tezgahı işaret ediyor ki ancak her şeyi halk eden, yaratan Halık'a mahsustur. Güzel bir önerme koydu. Devam edecek. Ve her bir mahlukun cephesinde öyle bir hatem vurulmuştur ki her şeyi yapan saniden ma'da kimsede o hatem bulunmaz. Hatem peki ne o zaman? O da mühür. Nedir hatem? Hatem mühür yerine kullanılan yüzüktür. Üstünde sahibinin ismi vardır. Demek ki hatem de neyi göreceğiz? Sahibinin ismini göreceğiz. Tamam. Hani padişahlarda olur ya yüzük. Basar,
O hatemdir işte. Ne yazar? Orada ismi yazar. Konuşmanın girişinde dedik ya bu ağaçlar niye yaprak döküyor? Burada hiç hayret edecek bir durum yok mu dedik. Tam bu noktada bir hatem var. Ağaçlar neden yaprak döker? Ağaçlardaki yapraklar daha az ışık depolarlar. Soğuk hava toprağı dondurur ve bu yüzden ağaç topraktaki suyu çekmekte zorlanır. Ağaç topraktan su çekmekten zorlanır. Dolayısıyla yaprağa su gider mi? Gitmesi zorlaşacak. Yapraklara çok fazla su gerektiğinden ağaç tasarruf etmek için yaprakların bir kısmını dökmeye başlar. Bak sebepleri konuşuyorum şu anda. Tamam, devam ediyor. İlkbahar ve yaz aylarında yapraklar ağaçlara ne sağlar? Besin sağlar. Fotosentez yaparak ağaçlara besin sağlar. Dolayısıyla tekrardan ağacın besine ihtiyacı olduğundan suyu artık çekebildiği için gerekli şartlarla o yaprak tekrardan ağaçta neşvi nema bulur. Ayrıca düşen yapraklar, bak şimdi yaprak düştü. Bu düşen yapraklarda mükemmel bir sistemin parçasını oluştururlar. Dökülen yaprakların en büyükleri toprağı besinle doldurur. Ayrıca düşen yapraklar orman tabanında bir humus tabakası oluşturarak, mesela o Yedi Göller bölgesine gitmiştim ben. Tam böyle sonbahardı yaprak ama her yer yaprak abi. Yere dökülmüş yani. Ağaçta da kalmış. Yere bayağı bir yaprak dökülmüş. Çünkü oralar ormanlık alan. Hatta hesabı yok yani. Ve tam burada ifade edildiği gibi böyle mukus gibi bir hale gelmişti. Yani bastığında böyle o yapraklar o mukus gibi bir yapış yapış bir haldeydi. Onun hikmeti varmış bak, diyor ki. Düşen yapraklar orman tabanında bir humus tabakası oluşturarak yağmuru tutmaya ve emmeye yardımcı olurlar. Kışın ne gelecek? Yağmur. Toprak bunu nasıl tutacak? O yaprağın, dökülen yaprağın oluşturduğu humus tabakasıyla tutabiliyor. Olaya bak. Bunun dışında birçok canlı dış etkenlerden kurtulmak için yaprakların altına saklanır. Başka bir hikmet. Ağaçlar yaprağı neden döküyor? Hikmetini anlatıyorum. Son olarak düşen yapraklar ormandaki birçok organizma için besin kaynağı haline gelir. Peki ya bu bir tane ağaç değil. 3-5 ağaç değil. Bir ormana hesap edin. Kaç tane ağaç, kaç tane dal, kaç tane yaprak var? Kaç tane orman var? Her yıl yaprak dökümü ile birlikte 300 milyon ton klorofil toprağa karışır. Klorofil taşıyan deniz yosunlarının ömrünün kısa olduğu okyanuslarda yılda 900 milyon ton klorofil parçalanır. Bir de deniz içerisinde var. Orada da parçalanıyor. 300 milyon karada. 900 milyon ton okyanuslarda. Her sene bu miktarda klorofil kaybı olmasaydı ne olurdu? Ortaya çok vahim sonuçlar çıkardı. Gittikçe artan klorofil miktarı canlı hücrelerin daha az, serbest klorofillerin ise daha çok güneş ışığı kullanmasına yol açacaktı. Çünkü klorofil direkt milyonlarca kilometre uzaktaki güneşle irtibatlı. Sonuçta yetersiz miktarda ışık alan canlı hücreler daha az fotosentez yapacak. Bu olayın sonucunda da okyanusta ve buna bağlı olarak bütün dünyada canlılık sona erecekti. Demek ki yaprağın dökülmesiyle o klorofilin toprağa ve su içerisinde parçalanmasıyla müthiş bir döngü sisteminin hikmeti var. Şimdi biz dedim ya, şaşkınlık ve hayretimizi bunlara yönlendiremiyoruz. Yani sonbahar geldi, hazan geldi, yapraklara hazan vurdu, işte güzel bir rengarenk oldu. Ondan sonra döküldü gitti. Yani gözümüzün önünde bu tür hadiseler var. Biz bunları hikmetini kafa yorup, araştırıp, şaşkınlığımızı buralara yönlendiremiyoruz. Ya burada hatem var. Allah'ın bizzat ismini adım adım koyduğu evreler var. Buraları hiç böyle tefekkür etmeden ne yazık ki geçen ders bahsettiğimiz o tevhid melekesi Maliki dedi ya, bunun altyapısını oluşturmak için çevremizde kainat içerisinde cereyan eden bu tür olaylar artık bize olağan, alelade gibi geliyor. Bu çok üzücü. Biz ehli imanız. Dolayısıyla bunların imanımıza katkı sağlaması gerekir. Nasıl katkı sağlayacak? Müşahede edeceğiz. Okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Kainat kitabını okuyacağız bilhassa. Şimdi bir yaprağın dökülmesi döngüsü içerisinde bilimin tespit edebildiği hikmetler bunlar. Ve netice itibariyle canlılığın devamı için diyor bak. Allah'ın bizzat değil mi? Muhyi, mu'mit bu tür esmalarını içinde hatem olarak gördüğümüz hadise işte. Allah'ın bizzat hatemi. Bizim hayretimiz, şaşkınlığımız televizyonda izlediğimiz dizilerde, filmlerde kalıyor. Köreltiyoruz yani. Skalayı düşürüyoruz. Dereceyi düşürüyoruz. Adamlar bir kamera yapmış işte. Öf, lensi şöyle böyle. Yahu buradaki lens nerede var abi? Buradaki çözünürlük nerede var? Bizim kameranın lensinde şaşırdığımız çözünürlük ve lens kalitesi ziyadesiyle hayvanda var, insanda var. Öyle değil mi? Sinekte var. Hem de binlerce mercek var. Devam edelim. Ve kudretin neşrettiği mektuplarından her bir mektubun ahirinde taklidi kabil olmayan öyle bir turra vardır ki ancak Sultan-ı Ezel ve ebede hastır. Evet, bir de turra dedi. Sikke dedik, tezgahı işaret ediyor. Kimin tezgahından çıktığını,
Hatem dedik, yüzük mührü değil mi? İsmi vardır orada dedik. Turra ise o altının, o paranın yüzünde bulunan padişahın bizzat resmidir. Yani bizzat görmek. Turra'da artık apaçık kimin hangi padişah olduğunu görürüz. Mesela şöyle desek olur mu? Turra markanın adını direkt ele vermesini sağlar. Mesela kendine ait işlemcisi iOS desem, ekran kalitesi Retina ekran desem, kendine ait işte uygulama mağazası desem, bunun Turra'sı ne? Yarım elma mı ne var ya? O dersin ya. Turra'sı o. Aynı bunun gibi. Kudretin neşrettiği. Yani Allah'ı aslında halk ettiği, yarattığı her bir mahlukatı bir mektup olarak kainat içerisinde serpiştirmiş. Ne mektubu? Kudret mektubu bunlar. O mektubu açıp okuduktan sonra içindekini şunu anlayacağız. Bu mektubun yazılması için öyle bir kudret gerekli ki yıldızlara hükmünü geçiremeyen bir kudret bu mektubu yazamaz. Feleklere hükmünü geçiremeyen, kudreti yetmeyen bir zat bu mektubu gönderemez. Nedir o mektuplar? Arı bir mektuptur. Sinek bir mektuptur. Gül tarlaları bir mektuptur. Okyanus içerisinde yaşayan hem de kilometrelerce derinlikte yaşayan, belki çoğunun cismini, şeklini bilmediğimiz her bir mahlukat birer mektuptur. Şimdi daha demin örnek verdik, dediniz ki iPhone. Onun turrası da elmadır. Yani elmayı gördüğüm anda derim ki bu iPhone ürünüdür. Ve ondan da o özellikleri beklersin. Şimdi aynı şekilde o turrayı orada görüp bizler yine kainat içerisinde tüm anneler içerisindeki şefkat turrasını, şefkat ile teçhizatlandırılmasını göremezsek, ya o yavruların acizliklerine karşılık kolayca ve kıymetli bir şekilde rızıklandırılması, onların beslendiği şey çok kıymetli yani. Belli dönemlerde geliyor mesela. Neye binaen? Acizliklerine binaen. Şimdi burada da turra var. Çocukların yine kendilerine ait, kendilerine özgü şirinlikleri ile süslendirilmelerine. Yani onları öyle tezyin etmiş. Öyle teçhizatlandırmış. Bu arada dikkat ediyorsanız hep yani teçhizatlandırma bir esmaya, bir isme bakıyor. Süslendirme bir esma, bir sıfata bakıyor. Rızıklandırma bir esma, bir sıfata bakıyor. Dolayısıyla turrayı, o esmanın, o sıfatın teferruatını okuyabileceğimiz şeyler bunlar aslında. Şimdi çocuğa, bebeğe verilmiş acizlik ve kıymetli şekilde rızıklandırılıyor yani. Bir rezzak var ya. Çünkü olayın detayına indiğinde gelmeyen süt onun acizliği döneminde denk geliyor yani. Bu tesadüf olabilir mi? Bu bizzat kasti bir rızıklandırma değil mi? Çocuklar değil mi? Oyun çağındalar. Şimdi haşarlıkları oluyor, şey oluyor ama tam o dönemlerde ayrı bir onlara şirinlik libası giydiriliyor. O şirinlikle onlar süsleniyor. Tezyin ediliyor. Müzeyyen bir zat onları öyle süslüyor. Kasıt yok mu ya? Ne yaparsa yapsın çocuğa, değil mi? Hiçbir ana baba bir şey diyemiyor. Analardaki şefkat, merhamet, yani çok anlaşılabilecek bir şey değil ya. Şimdi o şefkat ve merhamete de evladın birçok anlarda ihtiyacı oluyor. Yani 50 yaşına da gelse, anası varsa eğer şayet gidip onun sinesine bir kafasını koymak istiyor yani. Daraldım ana diye. O da ne yapıyor? Anası da onu şefkatiyle, merhametiyle geliyor, sarıyor, sarmalıyor. Şimdi böyle şefkatle teçhizatlandırmış, değil mi? Onlara o hususiyeti vermiş. Yani her bir baktığınızda kainat içerisinde okudukça farklı böyle Cenab-ı Hakk'ın turralarını göreceğiz. Devam edelim. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki. Şimdi birinci lemada Üstad Hazretleri sikke, hatem, turra dedi. Şimdi sikkeyi ele alacağız. Daha önce de biz buraları belki ders yaptık. Pandemi döneminde Almanya ekibiyle ders yapıyordum ben burayı. Tekrardan burayı ders için bakarken baktım ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri böyle burada sikkeyi anlatmış. Bir sonrakinde hatemi, bir sonrakinde turrayı. Yani bunları ifade etmiş, cümle önerme olarak koymuş. O önermeleri ele almış. Şimdi sikkeye bakacağız. Neymiş o sikke? Bir daha baştan alalım. O gibi sikkelerden yalnız hayat üzerinde parlayan sikke-i icaza bakınız ki. Hangi sikkeye bakacağız? Hayat sikkesine bakacağız. Bakınız ki hayat ile bir şeyden pek çok şeyler husule gelir. Şimdi hayatın bir bünyeye, bir bedene girmesiyle neler oluşacak ona bakacağız. Birinci oluşan şey, bir şeyden çok şeyler meydana geliyor diyor. Şimdi mesela şu sahip olduğum vücut, hayattar bir vücut mu? Hayat sahibi, değil mi? Hayat sahibi olduğunu belli eden eylemlerim var. Ben bu vücudum ile atıyorum karpuz yedim, kavun yedim, çileği yedim. Bu karpuz yemem ile o karpuz yerine göre saç, yerine göre tırnak, yerine göre kirpik, kan hücreleri, sinir hücreleri vesaire gibi. Bunlara temas ediyor mu? Pirzola yedim. Yediğim şey bir tek pirzola. Baktığın zaman ne oluyor bu? Bir anda protein olarak kas oluyor, kana karışıyor, besin oluyor hücrelere. Daha sonra enerji oluyor yağ ile. Bu vücuttan hayatı çektik çıkardık. Ağzına sıkıştır karpuzu. Ne olur? Ağzına doluştur işte pirzolayı.
Olmaz değil mi? Demek ki bu bir şeylerden çok şeylerin olmasının en önemli etkeni hayat sikkesi. Mesela biz bunu toprakta da görüyoruz. Cenab-ı Hak bir şey olan topraktan kaç şey yaratıyor? Sayamayacağımız kadar ürünler yaratıyor ya. Mesela yine bir çekirdeği düşünün. Ona hayatın girmesiyle bir anda fidan, dal, yaprak, meyve vesaire, ağaç, hayatın girmesiyle, hayat sikkesini ona vurmasıyla bir anda hayattar bir ağaç oluyor. Başka? Yumurta. Canlı mı cansız mı? Cansız. Ama ona hayat sikkesini vurduğu andan itibaren bir anda o yumurtadan civciv, timsah, yılan, değil mi? Çeşit çeşit birçok şey yaratıyor. Demek ki hayat sikkesinin içerisinde böyle bir hususiyet var. Bir şeyden çok şeyler husule getirebilir. Kainata baktığın zaman neler var neler böyle. Devreye hayat girdiği andan itibaren onlar gerçekleşiyor ya. Onda da öyle, onda da öyle. Diyorsun ki bunların ortak bir noktası var. Hayat. Bu hayat hangi tezgahtan çıkıyor? Aynı hayat. Hay olan bir zatın tezgahından çıkan hayat ile bunlar ancak meydana gelebiliyor. İcat edilir ve pek çok şeyler dahi bir şeyi vahide emr-i Rabbani ile inkılap ederler. Bu sefer de pek çok şeyi bir şeye çevirir diyor. Mesela demiri getirin, fosfatı getirin, kloru getirin, sodyumu getirin. Getirin. Bir insan oluşturabilmeniz mümkün mü? Peki bu saydığım elementler bizim vücudumuzda var mı? Bu elementleri bir araya getirerek hayat olmadan bir insanın vücudunda herhangi bir şey teşekkür ettiremezsiniz. Ortaya çıkaramazsınız. Ama hayat sikkesi girerse birçok element bir insanın vücudunda vazife görmeye başlar. Kimisi diş olur, kimisi göz olur, göze gider, kimisi saç olur, keratin vesaire gibi. Demek ki bir şeyden çok şeyler yapmanın içerisinde hayat sikkesi olduğu gibi çok şeylerden bir şey yapmanın içerisinde de aynı hayat sikkesi var. Sadece bunda mı peki? Başka var mı gelen aklınıza örnek? Çok şeyden bir şeyler yapmak. Lastiği getiriyor, direksiyonu getiriyor, vites topuzunu getiriyor, motoru getiriyor. Ne oluyor? Hepsini bir yapıyor, bir araç yapıyor. Tevhid ediyor işte. Ve bu 5 tane aynı araçtan görse der ki Yusuf'un tezgahından çıkıyor der. Çünkü aynı parçalar, aynı şeyler işaret ediyor. Şimdi bak, daha deminki verdiğimiz örnekte yine. Her bir insanda aynı elementler bir araya gelip hayat sikkesiyle vazife görüyor. Bu Fatih'te böyle olduğu gibi İlker'de de öyle, Burhan'da da öyle. George'da da öyle, Hans'ta da öyle. Bak aynı silsileye gidiyor. Hayat sikkesiyle çok şeylerden bir şeyi ortaya koyma. Hangi tezgahtan çıktıysa İlker de oradan çıktı, Burhan da oradan çıktı, George da oradan çıktı, Hans da oradan çıktı. İşte aynı tezgahtan çıkmanın adına biz La ilahe illallah diyoruz. Bir şeyden çok şeyleri ve çok şeylerden bir şeyi hayat sikkesiyle biz anlamış oluyoruz. Bak şimdi bir örnekte Üstad Hazretleri verecek. Devam. Mesela su bir şeyi vahid iken pek çok uzuvlara, cihazlara Allah'ın izniyle menşe olur. İcat edilirler. Ya su tek bir şey iken mesela yine insan vücuduna giriyor, ağacın vücuduna giriyor, çiçeğin vücuduna giriyor, hayvanın vücuduna giriyor ve onlarda dahi bile çok farklı vazifeler görüyor. Yani gözyaşı oluyor, ter oluyor, mide suyu oluyor. O kadar çok vazife görüyor ki. Halbuki bir tek su. Hayat tar bir vücudun içerisine girdi. Allah onu çok şeylere çeviriyor. Ama sadece bu belli başlı bir zümre için değil, hayat sahibi olan bütün mahlukata aynı şeyi gösterdiğinden dolayı diyorsun ki bu mesele aynı tezgahın meselesi. Yani aynı tezgahtan, aynı fabrikadan çıkıyor bu iş demek gerekiyor. Devam. Ve mideye giren pek çok muhtelif yemekler ve meyvelerden Halık-ı Teala tek bir cismi icat eder. Tek bir cisim husule getirir. Onu da konuştuk değil mi? Çok şeylerden bir şeyi yaratıyor. İşte kalp, akıl, şuur sahibi olan bir adam bu ciheti düşünürse anlar ki Demek ki anlayaması için ne gerekiyor? Sadece akıl gerekmiyor. Bilinç gerekiyor. Bir de kalp gerekiyor. Çalışan bir kalp, vicdan gerekiyor değil mi? Ya. Evet. bu ciheti düşünürse anlar ki bir şeyden çok şeyleri icat edip çıkartmak ve çok şeyleri bir şeye tahvil etmek ancak her şeyi halk eden ve her şeyi yapan saniye mahsus bir sikkedir. Ya, ne kadar güzel değil mi? Çok müthiş bir delil değil mi? Bir şeyden çok şeyleri, çok şeylerden bir şey yapmak sadece ve sadece aynı fabrika sahibine ait bir sikke. Bunun ötesinde başka bir şey yok.
Ve bizler de bu dersin gereği olarak tefekkürlerimizi buraya yönlendirdiğimizde, buraları biraz değiştiğimiz zaman sağa sola sarf ettiğimiz o hayretleri, o şaşkınlıkları Allah'ın hilkatte, yaratılışta farklı farklı yaratmasına, farklı farklı vazifelendirmelerine nazarlarımız değdikçe doğru hayreti, doğru şaşkınlığı doğru yere kullanmakla İnşallah doğru adımlar atmış olacağız. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiret davahum elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha. Ya o yaprağın düşmesi dahi bile bizim çok böyle değil mi, mevsimler yaşamış olmamıza rağmen şu yaşlarımıza kadar. Nedir ya, bunun hikmeti nedir diye hiç belki aklımıza gelmemiştir ya. Ya her şeyde hikmet var ya. Her şeyde hikmet var abi. Yani karıncanın hareketinde dahi bile hikmet var. Emir altında hareket ediyor. Kainatta ne varsa, canlı, cansız, hepsi hikmet dairesinde kendi vazifesini yerine getiriyor. Sadece ve sadece insan kendisine lütfedilen cüz'i iradeyle tercih insana bırakılmış. Ya biz tercihimizi yanlış yerlerde değil, yanlış hayretlerde, yanlış ilgi duymalarda, yanlış şaşkınlıklarda değil, doğru isabetli yerlerde, doğru hayretlerde kullanmamız çok çok önemli. İşin neticesi kısa bir ömürde ya sonsuzu böyle kazanacağız ya da sonsuzu bu alakasız, bu ilgisizlik, bu hayretsizliklerle kaybedeceğiz. Allah muhafaza. Sıradanlıktan çıkmak lazım. Tabii. Çünkü Allah sıradan yaratmıyor. Kainatı yaratırken belki hatırımıza gelmeyecek kadar farklı farklı dizayn ettiği, yerleştirdiği canlı cansız mahlukatlar var. Biz sadece semadaki görebildiğimiz yıldızların ortalama 400 milyar tane olduğunu bilimin söylediği kadar bilebiliyoruz. O da Samanyolu galaksisi içerisinde. Daha ne kadar galaksi yıldız takımları var Allahu alem. Şimdi bütün bu döngü ve sistemi bak, ey Habibim sen olmasaydın felekleri yaratmazdım diyor. Birçok şeyi bir şey için yaratmış. Allah Allah. Onun nuru için yaratmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da alemlere rahmet olarak yaratmış. İnsanlara konuşmak mı ya? Kalabalığın içinde incilmiş, kakılmış İslam'ın bir evlatsın lan sen! Boğulmak şeytana mahsustur. Sen hangi halde olursan ol, Allah'a sığın. Hisler, hayaller ve sesler sana hiçbir zarar veremez. O zaman pencerelerden seyret, içlerine girme. Kötü düşünce ve takıntılarından kurtul. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Vesvesan kitabı sizlerle. Kitapyurdu.com'dan sipariş verebilirsiniz. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma.